Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz burgulu bebek patiklerini çalışacağız. Patiğin yapılışı gerçekten çok kolay. 2 şişle örülüyor ve 3 aşamada tamamlanıyor. Önce burgulu şeridi örüyoruz. Daha sonra ilmek alarak yan duvarları ve bağcıkları çalışıyoruz. Taban bölümünü ördükten sonra da arka duvarı örerek patiği tamamlıyoruz. Dikişsiz tek parça olarak örülüyor arkadaşlar. 2 şişli örülüyor. Bu iki patiğin de ölçüleri aynı. Bu da 3,5 numara şişle ve pamuklu iple örüldü. Bu daha kalın bir bebe yünüyle ve 4 numara şişle örüldü. Gördüğünüz gibi boyutları farklı arkadaşlar. Aslında ölçüler aynı. Taban uzunluğunu vermek istiyorum. Patiğimizin taban uzunluğu 9 santimetre. Bu 3-6 aylık bebekler için uygun bir ölçü arkadaşlar. Daha büyük bebekler için örmek isterseniz bu burguyu örerken 2 burgu eklerseniz patiğinizin boyu 1,5 santimetre kadar uzuyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bir burgunun boyu 1,5 santimetre. 2 burgu eklediğinizde bir burgu diğer yan duvara geçeceği için 1,5 santimetre taban ölçüsü büyüyor arkadaşlar. Gerekli malzemelere gelince %55 pamuk, %45 akrilik bir ip kullandım arkadaşlar, ince ve 3,5 numara şişlerle ördüm bu patiğimizi. Ayrıca diğer işlemler için de bir yün iğnesi, tığ, makas ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Eğer bu şekilde bebe yünü, kalın bir bebe yünü kullanırsanız da 4 numara ve bebe yününe ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Çok az miktarda ip gidiyor. Ben 50 gramlık bu ipi kullandım ve bu kadar arttı gördüğünüz gibi. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Patiği örmeye buradaki burgulu kordonu örerek başlayacağım arkadaşlar. 8 ilmek alacağım ve 14 burgudan oluşan bir şerit öreceğim. Şu şekilde şişlerimin ikisini alarak 8 ilmek alıyorum. Burası örgümüzün ön yüzü olacak. İlk sırada son kenar ilmeğe kadar düz örüyorum. Kenar ilmeği ters örüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. İkinci sırada ikinci ilmeği ve 7. ilmeği hem ön yüzde hem de arka yüzde düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Haroşa çalışacağız. Diğer ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği haroşa örüyorum. Düz örüyorum. Daha sonra 4 ilmek ters örüyorum. 7. ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek ikinci sırayı tamamlıyorum. Arka sırada ilmeklerimiz bu şekilde örülecek. Dönüyorum. 3. sıraya başlıyorum. 3. sırada da son kenar ilmek ters örülecek. Diğer ilmekler düz örülüyor arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğe kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Dördüncü sıraya başlıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Sıradaki 4 ilmeği ters örüyorum. Yedinci ilmeği de düz örüp kenar ilmeği örerek 4. sırayı tamamlıyorum. Şimdi ilk burgu çalışmasını yapacağız.
kenar ilmekten sonraki ilmeği düz ördüm. Sıradaki 4 ilmeği şişten serbest bırakıyorum. Sol şişimle arka taraftan ilk 2 ilmeği alıyorum. Sağ şişimle de ön taraftan diğer ilmekleri alıp tekrar sol şişe yerleştiriyorum. Bu 4 ilmeği düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek 5. sırayı tamamlıyorum. Bu arka tarafta ördüğümüz sıradan itibaren 5 sıra öreceğiz. 6. sırayı örerken ikinci burguyu çalışacağız arkadaşlar. 1. sırayı örüyorum. Altıncı sırayı tamamladım. Devam ediyorum. 7. sıraya başlıyorum. Sekizinci sıra. 9. sıraya başlıyorum. Onuncu sıra. Başlangıçtan itibaren 10 sıra ördüm. Şimdi 11. sırada ikinci burguyu çalışacağım. Kenar ilmeği alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Haroşa ilmeğimizi. Daha sonra 4 ilmeği serbest bırakıyorum. Arka taraftan ilk 2 ilmeği, ön taraftan da diğer ilmekleri alıyorum. Ve bu ilmekleri düz örüyorum. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği örerek sırayı tamamlıyorum. İkinci burguyu tamamladım. Üçüncü burguyu arka taraftan itibaren ördüğüm sıraları sayıyorum. 5 sıra olduktan sonra 6. sırayı örerken 3. burgu çalışmasını yapıyorum. Son burguyu çalışırken tekrar birlikte olacağız. Devam edelim. ...14. ve son burgu çalışmasını yapacağım. Kenar ilmekten sonra bir düz ilmek örüyorum. 4 ilmeği serbest bırakıyorum. Yer değiştiriyorum. Düz örüyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. 3 sıra daha örüyorum. Bir gidiş bir de geliş sırası örelim. Şimdi ilmeklerimizi kapatarak bu kenara kadar geleceğiz. Toplam 7 ilmek eksilteceğiz. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Birini diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Toplam 7 ilmek eksilttim.
Şimdi buradan, bu kenardan ilmek alacağım. Şişimdeki ilmeğimle birlikte toplam 45 ilmek alacağım arkadaşlar. Şu şekilde kenardaki bu kenar ilmeklerin alt tarafından batıyorum. Her iki kanadını şu şekilde kaldırıyorum. Bir ilmek alıyorum. 2 ilmek oldu şişimde. Bu şekilde kenar ilmeklerin altından batarak toplam 45 ilmek topluyorum. ...45 ilmek aldım. Bu örmüş olduğum sırayı da bir sıra kabul ediyorum. 3 sıra daha örelim haroşa olarak. İlmek aldığım sırayla birlikte 4 sıra örmüş oldum. 2 haroşa çizgisi oluştu. Şimdi 10 ilmek örüyorum. Haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Buradaki ilmek eksiltmeleri yapacağız. İkişer ikişer öreceğim. 13 ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmeği şu şekilde birlikte örüyorum. Arka kanatlarını alarak haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 4 6 8 9 ilmek kaldı. Bu ilmekleri de sıra sonuna kadar haroşa örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Burada 3 diş haroşa sırası olacak şekilde toplam 5 sıra daha haroşa örelim arkadaşlar. Beş sıra ördüm. 3 diş haroşa çizgisi oluştu. Burada ilmeklerimizi eklediğimizden itibaren 1 2 3 4 5 sıra çizgi oluştu arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimi ayırdım. 10 ilmek bu ayraçtan itibaren bıraktım. 10 ilmek de bu ayraçtan itibaren bıraktım. Orta bölümdeki 12 ilmeği eksilteceğiz. Bu bölümü çalışıyorum. Ayraca kadar haroşa örüyorum. On ilmek ördüm. Şimdi 2 ilmeği örüyorum önce. Birinciyi ikincinin üzerinden geçirip bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde 12 ilmek eksilteceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
Bu ilmeği de bu ilmekle birlikte örerek eksiltiyorum. Toplam 12 ilmek eksilttim. Bu tarafta da bu ilmekle birlikte 10 ilmek kalmış oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi haroşa örmeyi sürdüreceğiz bu 10 ilmeği. Burada ilmek eklemiş olduğumuz sıra burası. Bu sıranın üzerine ters tarafta 8 çizgi olana kadar haroşa öreceğiz arkadaşlar. 6 sıra örelim. Ters taraftayız. 6 sıra haroşa ördüm. Ek yerinden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haroşa çizgisi oldu arkadaşlar. Şimdi bu sırayı öreceğim ve devamında 16 ilmek ekleyeceğim bağcık için. Sıra sonuna kadar örüyorum. Bundan sonra düz öreceğim için son ilmeği düz örüyorum. Arka kanadını alarak şu şekilde örüyorum. Şimdi ilmek eklemeye başlıyorum. 3 parmağımı ipin üzerinden şu şekilde geçiriyorum. Orta parmağımı alt ipe takıyorum ve ilmek alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Haroşa örüyorum. İlmeklerin arka kanatlarını alarak şu şekilde örüyorum. Eklemiş olduğum ilmekleri ördüm. Buradaki 10 ilmekten ilkini yine arka kanadını alarak şu şekilde örüyorum. Kenar kısmının düzgün görünmesi için devam ediyorum. Bağcığın birinci sırasını ördüm. Şimdi bir sıra daha öreceğiz. Üçüncü sırayı örerken ilmekleri kapatacağım. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Dönüyorum. Şimdi ilmekleri kapatıyorum. İlk 2 ilmeği önce örüyorum. Birinciyi ikincinin üzerinden geçirip ilmek eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmekleri eksiltiyorum. Bütün ilmekleri kapattım. İpi kesiyorum. İlmeğin içinden geçirerek sabitliyorum. Bu taraf bağcığı ördüm. Şimdi ters taraftan
Buradan ipi takarak aynı şekilde ters tarafta ek yerinin üzerine 8 çizgi olacak şekilde haroşa örüyorum. 6 sıra. Ters taraftayım. Ek yeri üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çizgi oluştu. Şimdi bu sırayı öreceğim. Dönüşte ilmek ekleyeceğim. Sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüyorum. Haroşa örerek son ilmeğe kadar devam ediyorum. Son ilmeği yine arka kanadını alarak şu şekilde örüyorum. Ve buraya da 16 ilmek ekliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 haroşa örüyorum. 2 sıra haroşa öreceğim. 3. sırayı örerken ilmekleri kapatacağım. Eklemiş olduğum ilmeklerin arka kanatlarını alarak örüyorum. Eklemiş olduğum 16. ilmeği örüyorum. Buradaki ilk ilmeği yine arka kanadını alarak örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Bu sırayı da haroşa örelim. Son sırada ilmekleri kapatalım. Aynen diğer bağcığı ördüğümüz gibi arkadaşlar. Bağcıkların örme işlemini tamamladım. Şimdi taban bölümünü örmeye başlayacağız. Burada bu burgu şeridin alt kenarından aynen üst tarafta yapmış olduğumuz gibi toplam 45 ilmek alacağız. Burada ilk birinci ilmeğimiz şişimizde takılıydı. O yüzden bu kenar ilmekten önce bu taban bölümünden bir ilmek alarak başlıyorum. Aynı şekilde ilmek almayı sürdürüyorum. Kenar ilmeklerin her iki kanadını kaldırıyorum, sırayla ilmek alıyorum. Aynı zamanda da bir sıra örmüş oluyorum. ...44... bir de son kenar ilmek 45. 45 ilmek aldım. Bir sıra haroşa örüyorum. Bir sıra haroşa ördüm. Taban için ilmek ayrımlarını yaptım. Bu ayracın sağ tarafında 19 ilmek var. Bu ayracın sol tarafında da 19 ilmek var. İki ayraç arasında da toplam 7 ilmek var arkadaşlar. Şimdi haroşa örerek bu ayraca kadar devam edelim. Bu ayraca kadar ördüm. Ayracı çıkartıyorum. 7 ilmekten sonra burada 2 ilmeği birlikte ters örerek bir ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum.
İpimi arkada bu kenar ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradan da bir ilmek eksilteceğim. Bu iki ilmeği birlikte düz öreceğim. Şu şekilde batıyorum. Arka kanatlarını alarak birlikte düz örüyorum. Bir ilmek de bu taraftan eksilttim. Dönüyorum. İpim önde. Bu ilmeği sağ şişeye kaydırıyorum. İpi geriye alıyorum. Devam ediyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi bu ilmekle bir ilmek de bu taraftan alarak birlikte ters örüyorum. Ön yüzde eksiltmeleri örerken ters örüyoruz arkadaşlar. Dönüyorum. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. 7 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Ters yüzdeyiz. Ters yüzde örerken de ilmekleri düz örerek eksiltiyoruz. Bu ilmekle bir ilmek de bu taraftan alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Tekrar 7 ilmek örüyorum. Bu ilmekle bir ilmek bu taraftan alıp birlikte ters örüyorum. Tekrar dönüyorum. 7 ilmek örüyorum. Bu ilmekle bir ilmek bu taraftan alıp birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Dönüyorum. Bu şekilde kenarlarda üçer ilmek kalana kadar eksiltmeyi sürdürelim arkadaşlar. İçten görüntüsü bu şekilde. Devam edelim. Kenarlarda eksiltecek üçer ilmek kaldı. Kenar ilmeği alıyorum. 6 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Buradaki 2 ilmek ile bu kenardaki bir ilmeği üçünü birlikte ters örerek bu taban bölümünden 2 ilmek alıyorum. Kenardan, yan duvardan bir ilmek alıyorum. Ve üçünü birlikte örerek 2 ilmek eksilttim. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. 5 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. Tabandaki 2 ilmek ile yan kenardan bir ilmeği birlikte düz örüyorum. 2 ilmek de bu taraftan eksilttim. Bu şekilde eksiltiyorum kalan ilmekleri. Devam ediyorum. Şimdi 4 ilmek örüyorum tabanda. 1 2 3 4. Bu taraftan yine tabandan 2 ilmek, bir de kenardan alıyorum. 3 ilmeği birlikte örüyorum, dönüyorum. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek örüyorum. Bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Son ilmekleri eksiltiyorum. 1 2 ilmek örüyorum. Buradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Kalan 3 ilmeği birlikte örerek ilmek eksiltme işlemlerini tamamlıyorum. Taban bölümünün örme işlemini tamamladım. Şişimde 3 ilmeğim kaldı. Şimdi buradan ilmek alarak yan duvarları örerek bu arka bölümü, topuk bölümünü tamamlayacağız. Bu burgulu şerit kenarından 6 ilmek alacağım. 10 ilmek de bu haroşa kenarlarından alarak toplam 16 ilmek alıyorum.
İpimi ön tarafa geçiriyorum. Ön yüzden batarak ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 bir de bu haroşa ilmeğe batıyorum. 6. Şimdi bu haroşa sıralarının kenarlarındaki kenar ilmekleri kaldırıyorum. 10 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ilmeği de bu ilmeğe batarak alıyorum. 10. Dönüyorum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Topuk ilmeklerini de örüyorum. Şimdi aynı şekilde buradan da 16 ilmek alıyorum. Ön yüzde olduğumuz için ipim arkada, önden batıyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bir de bu kenardan batıyorum. 16 dönüyorum. Buradan taban ilmekleri de dahil olmak üzere 19 ilmek haroşa örüyorum. ilmek ördüm. Şimdi eksiltmelere başlıyorum. Ters taraftan ilk eksiltmeyi yapıyorum. İpim arkada, 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. 3 taban ilmeğini örüyorum. 1 2 3 ipi ön tarafa geçiriyorum. 2 ilmek bu taraftan alıp birlikte ters örerek bir ilmek de bu taraftan eksilttim. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksiltiyorum. Dönüyorum. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek örüyorum. İki ilmek birlikte örüyorum. Tekrar dönüyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra
2 ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Yine 2 ilmek birlikte örüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi eksilteceğiz. Kenarlardan birer ilmek kalana kadar devam edelim. Kenarlarda birer ilmek kaldı eksiltecek. Dönüyorum. Kenar ilmeği alıyorum. 1 2 3 ilmek ördükten sonra son 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi ilmekleri eksiltmeye başlıyorum. Birinci ilmeği örüyorum. Kenar ilmeği üzerinden aşırıp bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Kalan son 2 ilmeği de birlikte örüyorum. Bu ilmeği üzerinden geçirip ilmekleri kapatıyorum. İpi kesiyorum. İpe iğneyi geçiriyorum. Bu bölümü kapatacağım. Buradan batıyorum. Son kapatmış olduğum ilmeğe de üstten batıyorum. Şu şekilde kapattım. İpi aralardan yürütüyorum. İlmeğin içinden ipi geçirip sabitliyorum ipi. Fazlalık ipi kesiyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Bu ilmeğin altından batıyorum. Burada da yine son ilmeğin içinden batıyorum. Bu şekilde. Tığla devam ediyorum. İpi yürütüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Aynı şekilde diğer ipleri de aradan yürüterek temizliyorum. Taban bölümü bu şekilde çeviriyorum. Patiğimizin işlemleri tamamlandı. Şu şekilde bağlıyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.